Bugün 2 tane mezeyi arka arkaya yapacağız. Maç varsa bizim de mesaimiz başlıyor demektir. Beyaz peynire ihtiyacımız var. Tabii ki onlar feta kullanıyor. Biz sert beyaz peyniri kullanacağız. Hatta ezine peyniri kullanacağız. Ama evdeki herhangi bir sert beyaz peynirinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz fırına girebilecek böyle cam bir borcam ya da çok daha lezzetli olsun diyorsanız elinizde varsa güveç kullanabilirsiniz. Bakın bu bir kişilik güvecim. Bu da 2 veya 3 kişilik güveç. Bunu kullanalım. Toplam 4 kişiyiz. Zaten meze tadımlık olur. Tıka basa doymaya gerek yok. Ana yemeğe yer kalmıyor yoksa. Dilimli peynir. Burası 600 gram. 200 gram. Sizinle aynı anda yapacağız. Hiç malzemeleri falan böyle kesip daha önce hazırlamadım. Şimdi bakın. İsterseniz peyniri böyle bütün bırakabilirsiniz. İsterseniz 2'ye kesebilirsiniz. İsterseniz 4'e kesebilirsiniz. Tamamen top sizde. Şöyle geriye alalım. Bir domates. Ya Koray, bu kadar kolay bir meze nasıl bu kadar lezzetli olabilir ki diye soracaksınız kendi kendinize. Yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Şu köşeyi de dolduralım. Harika. Bunu ben güveçime göre ayarlıyorum. Siz de güveçinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen peynirlerimiz, hatta biraz daha küçülttüm peynirleri. Şöyle kırarak bütün her yeri doldurmaya bakın. Biberler. Hiç ama hiç çekirdeklerini ayıklamadan harika. Domates şöyle bastırarak. Bir çay kaşığının 1/3 kadar tuz. Bir çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. Biberiniz acı değilse kırmızı pul biber. Acıysa kullanmayabilirsiniz. Top sizde. Şu anda isteyen üstüne 2 çay kaşığı kekik ekleyebilir. Ya da benim gibi daha sonra piştikten sonra kekik ekleyebilir. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Yalnız zeytinyağı miktarı kullandığınız kabınızın büyüklüğüne göre benim için 1 kahve fincanı yeterli. Önce bir yağlı kağıt. Daha sonra bir alüminyum folyo. Koray, bu kadar mı? İşte bu kadar. Sadece yapması, kesmesi 5 dakika sürdü. Hemen bu fırına. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst 25 dakika. Hemen ikinci mezeye geçelim. Ne kadar kolay bir meze yaptı diyorsunuz değil mi ilk için? Bu daha da kolay. Bakın normal bir ekmeğin şöyle 3'te 2'si. 3'te 2'sini de ortadan 2'ye kesiyoruz. Harika. İçini açıyoruz. Ve sadece ekmeğin içi. Evdeki bayat ekmeğinizin içiyle de olabilir. Bakın bazen böyle olabiliyor. Görüyor musunuz? Bu ekmeğin içinden beklediğim kadar beyazı çıkmadı. O zaman hemen diğerinin de içini ayıralım. Ekmeği hemen şöyle bir cam kasenin içine alalım. Hemen oda sıcaklığındaki suyla ıslatıyoruz. İster taze ekmek, ister bayat ekmek. Size kalmış. Evdeki ekmeklerinizi de böyle kullanabilirsiniz. Zaten her yemek tarihte araştırın. Hep zorluk dönemlerinde çıkmıştır. Buraya ekmeğimi ayırıyorum. Suyundan süzülsün. Bir avuç ceviz. Tamamen isteğe bağlı. Olmayan kullanmasa da meze olur ama ceviz koyarsanız çok daha lezzetli olur. Fındık bile koyabilirsiniz. Eziyoruz hemen. Sade de lezzetli olur
Ama cevizle çok çok daha lezzetli olur. Bir bakalım. Yine her zamanki gibi güzel ezilmiş. Ekmeğin fazla suyunu eziyoruz. Çıkartıyoruz daha doğrusu. Burada bütün suyunu çıkarmaya çalışın. Bu çok önemli. Yoksa mezenizin kıvamı tutmaz, lezzetli olmaz. Artık suyu akmadığı anda ekmek içimin tamam olduğunu anlıyorum. İki çay kaşığı limon suyu. 2 çay kaşığı elma sirkesi. 2 diş sarımsak. Ne kadar bol sarımsak kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Çünkü bu mezede en büyük silahımız sarımsak. Ben sarımsak sevmiyorum. Koymasam olur mu? Olmaz. Yarım çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. İlk başta 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Zaten daha sonra üstüne dökeceğiz. İlk başta bir avuç ezdiğimiz cevizin yarısı, diğer yarısı kalıyor. Hemen ez. Koray, ekmekten meze mi olur? Adamlar yapmışlar. İşte her tavernada var. Bazı arkadaşlar ya Yuhan mezesi ismi koyuyorsun. Yok efendim Türklüyüz, Türkiye'yi sevmiyorsun sen. Adam böyle mesaj atıyor. Bir de lavuğun nicki ne biliyor musunuz ama? Pavoretti. Şimdi ağzını bozacağım. Diyecek laf bulamıyorum. Kalan ceviz. İstiyor, yani o arkadaşlar istiyor ki hep aynı yemekler yapılsın. Al gülüm var gülüm. Zaten herkes yapıyor. Herkes aynı şeyi yapıyor zaten. Sunum yaparken hemen şöyle ortasına zeytinyağı, kekik. Bu tamamen opsiyonel. Kırmızılık yakışır buna çünkü. Atmak zorunda değilseniz pul biber. Yunanistan'da bütün tavernalarda, şimdi taverna deyince adamlardaki taverna kültürü de bizim gibi değil. Normal restoran olarak düşünebilirsiniz. Mezesi. Fırından yeni çıktı. Sıcak sıcak. Gerçekten sıcak. Şöyle açalım. Müthiş kokuyor burası. En az 1 çay kaşığı kırarak kekik. Yalnız isteyen kekiği daha önce de pişirmeden önce içine atabilir. Masaya götürmeden önce şöyle eziyorsunuz. Bak peynir yumuşamış mı? Yumuşamış. Bunu bulamaç halinde götürenler de oluyor. Şöyle hafif ezip götürenler de oluyor. Evet. Normalde bunu bu şekil götürüyorsunuz. Herkes kaşıkla şöyle tabağına alıyor. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Parça alalım. Açın ağzınızı. İlk yaptığınızda şöyle bir durum olabilir. Biberleriniz, domatesleriniz yumuşayacak kadar pişmemiş olabilir açtığınız zaman folyoyu. O zaman tekrar fırına atarsınız. Biraz daha pişirirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şunun tadına baktığınız anda ilk söyleyeceğiniz şey ya Koray bu nasıl bu kadar lezzetli olabiliyor? Şunun tadına bakalım. Buna hasta olacaksınız. Bu sizi tamamen şaşırtacak. Çok iyi. Çok çok iyi. Benim size tavsiyem bunu bir üstüne zeytinyağı dökmeden tadına bakın. Bir de zeytinyağı dökerek bakın. Çünkü ikisinden bir tanesini daha çok beğeneceğiniz kesin. Hangisi olacağı sizin damak tadınıza bağlı. Nasıl biz balıkçıya gittiğimiz zaman mısır ekmeği gelir. Aynı onun gibi bütün masalara bunun servisini yaparlar. Maç başlamak üzere. Milli takım maçı var Karadağ'yla. İnşallah ama inşallah yeneriz. Ama benim ne yazık ki ümidim yok. Neden? Çünkü Şenol Hoca takımın başında. Gençlere yer açmak lazım. Hep dinozorlaşmış kişilerle hep hüsran, hep aynı hatalar. Einstein'ın dediği gibi hep aynı hareketleri yaparak her defasında başka sonuçlar beklemek aptallıktır. Söyleyecek laf yok. İnşallah yeneriz ama bence berabere kalacağız.
Yenilmeyiz ama yenemeyeceğiz bence. Sizi unuttum mu zannettiniz? Vicdansızlar. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Tabii ki unutmadım. Olmayın bakalım, olmayın. Nereye kalmayacaksınız? Yakında kanalda yer kalmayacak. 100.000'e doğru gidiyoruz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.